101. ülkeme götürüyorum. Lüksemburg'a gidiyoruz. Buradaki kişi başı gelir 120 ila 130 bin dolar civarında. İlk defa bir ülkede toplu taşımanın ücretsiz olduğunu gördüm. Do I have to pay for the... It's not free. It's free. Bak, ilk izlenimlerinden bir tanesi. Çok fazla göçmen var. İnsanlar kiralarını ödeyebilmek için evleniyorlarmış burada. Avrupa Birliği'nin kurucu 6 ülkesinden bir tanesi. Of ya, budur işte. Vay anasını. Buna alışmak zor olacak. Günaydınlar. Yine Almanya'nın o gri havasını ardımıza alarak yolculuğumuza başlıyoruz. Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun ikinci kısmı olan Avrupa gezim devam ederken şimdi sizi böyle yine yağmurlu bir günde 101. ülkeme götürüyorum. Lüksemburg'a gidiyoruz. Buradan bir otobüs buldum. Onunla buraya kadar gelmişken Lüksemburg'u da göreyim diyorum. Dünyanın en zengin, yani kişi başı gelir olarak en mürebbet miydi ülkesine doğru yol alacağım bugün. Ama önce bir şeyler yemek istiyorum. Çünkü bu sefer trenle gitmediğim için ve otobüste bir şey vermedikleri için aç kalırım. Saat 12 gibi otobüsüm kalkıyor. Akşamüstü 4.30 gibi varacak. Trenle de gidebilirdim ama trenler biraz daha pahalıydı. Bir de ben geç kaldım herhalde son dakikaya. O yüzden fiyatları daha bir tık böyle 70-80 euro iken ben 19.80'e otobüs bileti aldım. O yüzden otobüste gideceğim. Hadi bakalım, başlıyoruz. İyi seyirler. Heidelberg'deki tren terminali. Onun biraz ilerisinden otobüsler de kalkıyor zaten. Hepsi aynı yerde. Böyle insanlar bisikletleriyle buraya kadar gelip buradan ülkenin dört bir yanına işi olan şehir dışındaki banliyölere gidiyor. Böyle güzel bir havada. Tren terminalinin içerisi. Pırıl pırıl yerler. Ben buraya geçen ilk geldiğim gün 9'da ulaştım. Kimse yoktu. Bütün dükkanlar dahi kapalıydı. Şu şey de güzelmiş bu arada, tablo. Ne yiyeceğiz bakalım. Hadi kahvaltımız başlasın. Otobüsün kalkmasına daha 45 dakika var. Şöyle böyle büfelerden bir şey almak istiyorum. Bayağı güzel görünüyor. Böyle bir sandviç alıp hemen güne başlayabiliriz. Fiyatları da 3-4 euro oluyor genelde. Şimdi kendime böyle sandviç ve kahve yaptırdım. Şahin abiden. Abi var mı Türkiye'ye selamın? Sevdiğime Bir tane sandviçte kahveyle başlıyoruz bakalım. Şöyle bir tavuklu sandviç aldım. Bir de kahve 9 euro. Hızlıca yemeğimizi yiyelim. Lüksemburg'da 90 euro ödeyeceğimiz için bu bir başlangıç. Tavuklu sandviç. Hızlıca kahvaltımı yaptım. Koştur koştur otogara geldim. Ama otogar şöyle bir yer çıktı. Otogar buymuş. Felix basın durağı. Hani Allah'tan birilerine soracak şeye ihtiyacınız kalmıyor. Şuraya küçük bir ekran koymuşlar abi, bakın hani aklınızda bulunsun. 2 gün sonra Avrupa'ya gezerken böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Şuradaki minik ekranlardan kontrol edebiliyorsunuz. Yağmurun altında otobüsümü bekliyorum. Yine güzel be. Mutluyum, biliyor musun yani. Allah hepinize nasip etsin bu yolda olma heyecanını. Bu otobüs olmalı. Otobüs 2 katlı. Önce bir check-in yaptırıyorlar. Herhalde benim yerim yukarıda. 16A. Hava dışında her şey güzel. Şimdi şu mavi olan güncel konumumuz, gideceğim yerde şurası. Böyle yaklaşık 4 saat boyunca yağmur izleyerek gideriz artık. Geldik arkadaşlar. Lüksemburg'dayız. Şimdi bagajımı alıp otele geçeceğim. Anlatırım yolda gördüklerimi. Biraz da uyumuşum. Güzeldi. Şansımıza hava açık burada. Bagajımı aldım. Şimdi gidiyorum. Burada söylenenlere göre bütün toplu taşımalar ücretsiz. Yani şehirdeki hiçbir trene, otobüse
para vermiyor olmam lazım. Bakalım ne olacak. Şurada bir otobüsler gördüm, soralım. Abi şimdi burada 3 tane dil konuşuluyor. Lüksemburgça, Almanca ve İngilizce. Hadi bakalım, inşallah şu otobüslerden biri gidiyordur da tren istasyonuna beni götürür. Kaçırma be kardeşim. İlk izlenimlerim Almanya'dan hiçbir farkı yok. Yani zaten bunlar kendi aralarında anlaşılmış ülkeler. Yani Lüksemburg diye bir topluluk bile yok. Düşünün aslında. İçerisinde Portekizli de var, Fransız da var, Belçikalı da var vesaire. Farklı bir tecrübe olacak. Şu otobüslerden birine bineceğim bakalım. İyi, hava en azından yağmıyor. Buna da şık. Hatta güneş gördüğüm için çok mutluyum. Hello. Do I have to pay for the... You have free. It's free. Okay. Vallahi bedavaymış. İnanamıyorum. Hayatımda ilk defa bir ülkede toplu taşımanın ücretsiz olduğunu gördüm. İnanılır gibi değil. Vay anasını. Buna alışmak zor olacak. Hatta adam niye soruyorsun ki, bedava adam dedi yani. Yani şimdi toplu taşıma ücretsiz, vergiler falan çok düşük. İnsanlar nasıl bu parayı kazanıyor diye merak ediyorsunuzdur. Bir otele yerleşeyim, anlatacağım hepsini. Geldik. O kadar küçük bir ülke ki zaten Türkiye'nin 300'de birine falan geliyor. Yani Türkiye'de küçücük bir ilçedeyim. İstanbul'un 10'da biri kadar bir ülke aslında burası, belki de yani. Ve ülkenin ismi Lüksemburg. Başkentinin adı da Lüksemburg. Başka şehirleri de var. Mesela Schengen diye bir şehri var. Almanya-Fransa sınırında. Schengen vizesinin çıktığı yer, anlaşmaların yapıldığı yer. Lüksemburg, Avrupa Birliği'nin kurucu 6 ülkesinden bir tanesi. O yüzden güvenli, istikrarlı, sakin ve bir ekonomi ülkesi aynı zamanda. Yol boyunca o kadar çok yağmur gördüm ki, o kadar çok doğal alan gördüm ki. Yani yer gök, görmüşsünüzdür arka planda da güneş panelleri var abi. Yağmur yağıyor, hep gölge var ama o ışınlarından yararlanmak için her yere yenilenebilir paneller kurmuşlar enerji için. Helal olsun, bu şekilde işte sistemleri oturtuyorlar. Bizde o kadar güneş var. Ne kadar kullanıyoruz bilmiyorum. Hani varsa bilen aydınlatsın. Pırıl pırıl ya, şuraya bak. Böyle yatay bir mimariyi görüyorsunuz. Aslında Hong Kong'da da ben bunu size göstermiş miydim hatırlamıyorum. Daha küçük bir alanda ama orada dikey bir mimari var. Buradaysa yatay. Muadil olarak iki ülkeyi gösteriyorlar. Zenginlik ve şehir planlaması açısından. Otele gelmek üzereyim, böyle tatlı tatlı küçük küçük evler var. Ama hiç zengin hissetmedim. Yani Singapur'daki gibi hissetmiyorsun. Belki de daha girişindeyim, o yüzdendir. İlk izlenimlerinden bir tanesi, çok fazla göçmen var sokaklarda falan. Zaten yerel halk zengini. Range'le, Mercedes'le, Ferrari'yle geçiyor. Sokakta da göçmenleri görüyorsunuz. Otobüste de çok vardı. Muhtemelen buraya çalışmaya geliyorlar. Çünkü burada çalışacak insan yok. Hepsini anlatacağım. Şu çantadan bir kurtulayım ondan sonra. Burası tren terminaline çok yakın. O yüzden buradan tuttum. Ülkeden çıkarken kolay olsun diye otelin ismi şu. JJ32. Bu gezimin detaylarını açıklamaya da bırakacağım. Hani siz Lüksemburg'a gelirseniz size de rehber olur. Girelim bakalım. Otel JJ. Odaya geldim. İyi Allah'tan tertemiz, pırıl pırıl bir oda. Burası benim yatak odam. Şurada bana ait bir duş, tuvalet var. Gayet tertemiz içerisinde. Çok paranın karşılığını veriyor mu bilmiyorum ama beklentimin üzerinde böyle küçük bir Fransız balkonundan Lüksemburg'u görüyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım. Bir duş alayım, kendime geleyim. Ondan sonra sokaklara çıkarız. Ama normalde hostel falan bulabilseydim onda kalacaktım. Yani bir iki gece kalmak için böyle yerlerde gerek yoktu ama yoktu. Yapacak bir şey yok. Tazelenip kendime geleyim, bir yüzüm gülmeye başlasın. Sonra Lüksemburg nasıl bir yermiş beraber bakarız. Şimdi abi, burası, kendim bu arada duşumu aldım. Elim yüzüm, bakın güzel kıyafetlerimi giydim, dışarıya çıktım. Şimdi burası dünyanın en küçük ikinci ülkesi. Bir Vatikan. Ve buradaki kişi başı gelir 120 ila 130 bin dolar civarında. Girin Wikipedia'dan da göreceksiniz. Kişi başı gelir olarak bakacaksınız ama Türkiye'de ise bu gelir 10 bin dolar bile değil. Yani burası sadece Avrupa'nın değil,
dünyanın da en zengin ülkesi. Öyle ki sokak yemekleri diye bir şey yok, tezgah yok desem yeridir. Ayrıca burada kaos yok, suç yok. Dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Ve işte o ülkenin başkentine hoş geldiniz. Lüksemburg sokaklarındayım. Şurada bir tane yine her zamanki gibi kilise var. Artık göstermiyorum bile size bunu. Ve böyle baktığınızda bir zenginlik görmüyorsunuz değil mi? Böyle sıradan binalar var. Yani nasıl böyle o Hong Kong'daki, Macao'daki ya da Singapur'daki o göz alan ihtişamı burada görmüyorsunuz ama nasıl oluyor da bu adamlar bu kadar zengin? Yani bu ülkenin geliri ne? Bu ülkenin geliri para. Herkes burada şirket kuruyor. Çünkü vergiler çok az ve çok güvenli bir ülke. Bununla beraber çok ciddi teşvikler var. En son Microsoft ve Amazon bile genel merkezlerini buraya taşımışlar. Yani bir nevi vergi cenneti. Vergi cenneti olduğu için de insanlar başka ülkelerde yüksek vergi ödemektense şirketlerini buraya taşıyorlar. Peki iyi güzel taşıdık şirketi buraya, tamam. Yani bana ne fırsatı var, ne avantajı var diye düşünebilirsiniz. Öyle ki burada şirket kurmak çok basit ve neredeyse vergi yok denecek kadar az. Keza bunun örneğini Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri de yaptı ama oradaki sistem biraz daha farklı. Çünkü orada petrol var mesela ama burada ne maden var ne petrol. Hiçbir şey yok. Tamamen finansal bir merkez olduğu için ve insanlar bu ülkeye güvendikleri için paralarını buraya getiriyorlar. Ülkede bu ülkedeki gelen o parayı harcayan insanların para döndürmesiyle ayağa kalkıyor ve en büyük gelirleri de faiz ve bankacılık. İşte böylesine zengin bir ülkede ulaşım bedava ki size bunu zaten iner inmez gösterdim. Sağlık da bedava. Bununla birlikte o kadar önemli bir sosyal devlet ki kadın mesela hamile kaldığında doğum izni 6 ay oluyormuş. Hatta firmada 6 ayda size veriyormuş. Yani bir yıl boyunca ücretli izne çıkıyormuşsunuz. Hatta erkekler bile 1,5 ay kadar ücretli bir şekilde izne çıkarılıyormuş bu ülkede. Öyle yani burası farklı bir ülke. Baktığınızda hissetmeyeceğiniz ama arka planda inanılmaz bir sistemin çalıştığı bir yer Lüksemburg. Şimdi size böyle bir girizgah yaptım. Ülkeyi anlamanız açısından hani insanın ilk aklına gelen şey bu olur sonuçta. Burada yaşayan bir arkadaşım var. Onunla buluşmaya gidiyorum. O zaten burada yaşadığı için bize ülkeyle ilgili çok güzel deneyimlerini aktarır. Birazdan bana bir konum verdi. Oraya gel dedi. Böyle tramvay hattı boyunca yürüyerek gidiyorum abi. Böyle bir yer. Yani başka ülkeye geldiğinizi de hissetmiyorsunuz bu arada. Yine standart Avrupa işte. Arkadaşımla buluştuk Simge ile. Lüksemburg'da yaşıyor. O kadar güzel bilgiler verdi ki bana şu ana kadar. Bir ara toplayıp size aktarırım. Beraber şu an şansımıza havada güzel Lüksemburg'un altını üstünü getiriyoruz. Buranın adı da Plaza de Armes'ni. Yani burası da şey gibi düşünebilirsiniz. Yani Lüksemburg'un tam kalbindeyiz. Böyle kafeler var, restoranlar var. Böyle yemyeşil bir bahçe diyebileceğim, park diyebileceğim bir alanı var ve böyle tarihi meydan aslında. Çok güzel bir manzara noktasına geldik. Eski Lüksemburg'u mu görüyoruz şu an? Evet, buralar eski Lüksemburg, Klausen denilen bölge. Zaten şehirde görülecek en güzel duraklardan birisinde olduğumuzu düşünüyorum. İnternette okuduğum kadarıyla. Doğru. Ve şey yani böyle orta çağ mimarisini de görüyorsun ama aynı zamanda böyle doğu tarafı da var, İsviçre tarafı da var. Binaların, çatıların şekli olsun. Yani Fransa'daki, Paris'teki evler var ya mesela hepsi aynı düzen içerisinde ve oksijeni de muhteşem. Abi şimdi size az önce tepeden gösterdiğim yerin olduğu kanalın başındaki restoranlara geldik. Şuradaki yukarıdan kale gibi yerler var ya, binalar. Oradan aşağı asansörle iniyorsun. Ve zaten burası böyle tepelere kurulmuş bir kent. Aynı zamanda aşağıdan da bu ünlü nehirleri geçiyor. Düştük Simge'nin peşine. Ülkeyi anlamaya çalışıyoruz ama ne çılgınlıklar var ülkede. Ben dilim döndükçe özetleyeceğim sonra senden öğrendiklerimi Simge. Kafam karışmazsa tabii sen altına yorum yazarsın. Gerekirse uzun uzun açıklarız. Nehrin başında böyle çok güzel bir pub'mış. Aynı zamanda restoran. Şimdi bize bir yer ayarlıyorlar. Oturacağız. Oturduk. Yemek yiyoruz. Şöyle ortaya bir pikanya ve patates kızartması aldık. Bir yandan bira içip
Lüksemburg'u kurtarıyoruz Simge'yle. Keyfimiz yerinde. Böyle bir tabak söyledik. Yanında bira. 30 euro, 40 euro civarında değil mi burada? Lüksemburg böyle bir ülke. Afiyet olsun. Şu anda bildiğin kış geri geldi buraya. Anlatırım. Az önce her yeri rüzgar aldı. Bakın abi. Felaket rüzgar esiyor. Şu gördüğünüz bütün otobüs hatları ücretsiz. Hatta Almanya ve Fransa tarafına geçerseniz o trenler de ücretsiz. Ben de şimdi otobüsü bekliyorum. Yemin ederim kış geldi yine ya. İşte refah var ama havalar böyle. Soğukta yürümek istemiyorum. Hazır bedavayken böyle arkadan binip gidelim. Vallahi bir dakikada geldik buraya resmen. Şimdi ülke nasıl bu kadar zengin? Size vergilerle ilgili bir şeyler anlattım ya. Öyle bu olay, hani vergi olayı küçük şirketler için pek de geçerli değil. Devasa şirketler, kar payı dağıtan şirketlerden olmanız lazım. Çünkü kar payı dağıtırken ayrıca ödeyeceğiniz vergiler var. Hükümetlere, devletlere. İşte burada çok küçük. O yüzden mesela bir holdinginiz var. Ve her sene işte sermayedarlarınıza para dağıtıyorsunuz. Kar payı dağıtıyorsunuz. İşte buraya geldiğinizde o kar payını dağıtırken çok daha böyle az kesinti yaparak alıyorlar. Böylece az nüfusu olan bir yere o çok az kesinti bile yeterli oluyor. İşte o yüzden Lüksemburg bu az kesintiler ve bankacılık sistemi sayesinde bu kadar zengin oluyor. Otele dönerken köşe başlarında hep bazı abiler var. Bir şeyler ister misin diye soruyorlar. Böyle güzel binaların altında onlar size bir şey satmaya çalışıyor. Aman ha. Dondum. Bu nasıl yaz? Allah yemişim Lüksemburg'un ya. Geldik gördük, tamam yeter. İçim üşüdü yemin ederim. Otele gidip dinleneceğim. Yarın gezmeye devam ederiz. Günaydın. İyi uyumuşum. Erkenden kalktım. Gece bir uyandım, bir ara canım bir mercimek çekti böyle ekmek banarak. Canım çok felaket böyle çorba falan çekti. Uyanır uyanmaz baktım ama bulamadım. Sonra karşıda dönerciler var. Onları fark ettim ama sadece döner satıyorlar ve yani uğraşsa kar yağacak ya yaz ayında. Hani o kadar soğuk. Şimdi takdir edersiniz ki Lüksemburg'da dün dolaştığımız yerler dışında hiçbir şey yok. Girin bakın Google'dan göreceksiniz zaten. Simge de aynı şeyi söyledi. Ya düzenli bir yer. Klasik standart işte Eskişehir meydanı, park var, kilise var, bu kadar yani. Göreceğin bu. Hani girip baktım da hani biraz daha size bir şeyler göstermek için yok, hiçbir şey bulamıyorsun. O yüzden gece bilet aldım. Bugün yeni bir ülkeye gidiyoruz. Hazırlanın. Size asıl yani benim için Avrupa denilen yere gidiyoruz yani. Doğa olarak özellikle, düzen olarak. En azından şu an orası güneşli. Oraya götüreceğim sizi ama bir yemek yemem lazım. Bir şeyler atıştırayım. Çünkü yolculuğum 5 saat sürecek. Teşekkürler Lüksemburg. Yine çok güzelsin. Şöyle bir restoran buldum. 28-32 eurolardan aşağı doğru düzgün yemek yok mesela. Düşünün burasının ne kadar pahalı bir yer olduğunu. Buraya gelmeyin abi, hiç gerek yok. Yani hani Belçika'ya gelmişindir. Araban vardır altında. Lüksemburg'a da göreyim, geçeyim dersin. Eyvallah, örnek veriyorum ama gelmek için asla gelinecek bir yer değil. Abi bakın ne buldum. Mercimek ve ekmek. Yolda giderken denk geldi. Sultan Restoran diye daldım içeriye. Abi dedim mercimek var mı? Var dedi. Yemin ederim şaka gibi. Rüyamda gördüm, gerçek oldu. Gerçekten yani bir süre sonra insan çok özlüyor ya. Yani buralarda bunlar yok abi. Çinlilerin çorbasını, Vietnam'ın çorbasını satıyorlar. Şunu satan yok ya. Belli başlı yerler var ya. Bereket kokuyor yemin ederim. Of ya. Budur işte. Allah çok güzel başladı gün. Hadi bakalım. Dualar kabul oldu ve çayımız da geldi. Lüksemburg'a geldiyseniz çay içeceksiniz abi. Buranın çayı meşhur. Demek isterdim ama yani şekerin büyüklüğüne bakın. Herhalde kıtlamalı bu diye tahmin ediyorum. Çorba fena değildi. Çayımı da içerim. Biraz sonra evimi sırtıma alırım. Yola devam.
Misler gibi kahvaltımı yaptım. Dışarıya çıkalım. 7 euro verdim buna. Bakmayın buraların bu kadar sakin olduğuna, normalde burada 120 bin kişi yaşıyor. Ve hatta dün Simge ile de onu konuştuk. İnsanlar kiralarını ödeyebilmek için evleniyorlarmış burada, biliyor musunuz? Yani şu açıdan evleniyorlar. Yani tek başına yaşamak zor olduğu için bir hayat arkadaşıyla yaşamak çok daha makul oluyormuş yaşam anlamında, standartları anlamında. Ve çalışıp burada yaşıyorsan da krallar gibi geçinebiliyormuşsun. Yani iyi alışverişini yapabiliyormuşsun. Gündelik hayatını iyi bir şekilde idare ettiriyormuşsun. Yani yaşam şartları iyiymiş. Hatta burada şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Şimdi vergi olayını size söylemiştim ya videonun başında. Diyelim bir şirketiniz var. Çok büyük holdinginiz var. Yıl sonu olduğunda kar payı dağıtılıyor ya. İşte mesela bu kar payında bir vergisi oluyor. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Simge düzeltir sonra yorumlarda. Bu kar payını mesela dağıtırken de vergisi oluyor değil mi, haliyle? İşte burada çok düşükmüş mesela o. Yani o aradaki o küçücük düşük dediğimiz rakamlarla koca bir ülke kalkınıyor ve şu an dünyanın kişi başı gelir olarak en zengin ülkesi oluyor. Ve burası Avrupa Birliği'nin kurucusu demiştim ya size. İşte bir tanesi Lüksemburg, Brüksel'le Strasbourg. Bir tanesi de burası işte. 3 önemli kent. O yüzden hem siyasi hem politik hem de ticari olarak çok önemli bir nokta. İşsizlik neredeyse yok. Arkamdaki arkadaşları görüyor musunuz bilmiyorum. İnanılmaz bir göç var. İş bulamayan herkes buraya geliyor. Benim bulunduğum mahalle böyle tren garına yakın olduğu için biraz daha ucuz bir mahalle. O yüzden birçok göçmeni görebiliyorsunuz. Çok ciddi de bir göç alıyor. Hatta ben buraya gelirken otobüste neredeyse Lüksemburg yoktu. Tamamen göçmenler vardı. Ve önemli bir nokta. Şimdi burası o kadar çok parayı çekiyor ki, mesela yatırım şirketleri, finans şirketleri, bankacılık, Amazon gibi böyle devasa şirketlerin merkezleri burada. Yani ana şirketin alt şirketleri gibi düşünün. Ama burada da şirket kuruyorlar. Bu gelen paraların yönetimi bu ülkeyi kalkındırıyor demiştim, doğru. Ama ülkede kiralar özellikle eskiden çok yüksekmiş ama şimdi diyorlar ki birçok yerde hemen hemen aynı oldu. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu şehirde çalışan insanların büyük bir çoğunluğu günübirlik Almanya ve Fransa sınırlarındaki küçük kasabalarda yaşıyorlarmış. Kiralar daha uygun olsun diye. O yüzden her gün 5'ten sonra buradan ülkeden çıkarken bir trafik olurmuş. Ki onu ben dün ülkeye gelirken de gördüm. Gerçekten de öyleydi. Bak benim bulunduğum semt böyle sakin bir yer bu arada. Kendi halinde küçücük böyle 2-3 katlı evleri olan bir yer. Yağmur yağıyor. Üşüdüm. Şimdi çantamı alacağım ve sizi sonraki ülkeye götüreceğim. Şimdilik benden Singapur'la ilgili notlar bu kadar. Singapur diyorum, bak aklım Singapur'a gidiyor. Lüksemburg'la ilgili notlar bu kadar. Hiçbir halt yok. Asla bir daha gelmem. Dün gezdiğimiz yerden başka görecek bir şey yok. Daha Avrupa'da bu paralara harcayacak, görecek çok daha güzel yerler var. Ben geldim, siz gelmeyin. Dünya turumun artık ikinci ayağı devam ediyorken biraz daha güneye doğru ineceğiz ve güzel bir ülkeye götüreceğim. Sonra sizi 102. ülkeme götüreceğim. Kemerleri bağlayın. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Hoşça kalın.